Merhaba arkadaşlar. Başlıkta bahsettiğimiz video kaydına geçmeden önce size biraz kalenin tarihçesinden ve yaşanan efsanevi olaylardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Sentilaryon Kalesi ada halkını olası Arap akınlarına karşı korumak ve muhtemel saldırılara karşı uyarmak amacıyla inşa edilmiştir. Kalenin tam yapım tarihi bilinmemektedir. Ama tarihine göre zamanla Venediklilerin, Almanların, İngilizlerin, Lüzünyanların ve son olarak da Bizanslıların elinden geçmiştir. Tam bir yapılış tarihi olmamasıyla beraber bu kalede yaşayan Regaina, yani Türkçe kelime anlamıyla Regina isimli kötü bir kraliçe vardır. Tam olarak kalenin tarihine burada girmeyeceğim ama Google'da aratarak kale hakkında daha geniş kapsamlı bilgi edinebilirsiniz. Kimi rivayete göre bu kraliçe hem güzel hem de çok zalim birisiymiş. Kimi rivayete göre de hem güzel hem de çok temiz kalpli birisi olduğu anlatılır. Bu kraliçe gel zaman git zaman çok çirkin, göğsü kıllı bir çobanla tanışmış. Bu çoban aynı zamanda insanları büyüleyecek şekilde kaval çalıyormuş. Bu çobanın kaval çalışından dolayı kraliçe ona aşık olur. Gel zaman git zaman kraliçenin bir kızı olur. Kızı 15-16 yaşlarına geldikten sonra o kadar güzel bir kız olur ki annesi Kraliçe Regina'yı bile güzellikte geçer. Sonra günlerden bir gün bu prenses gezinmek için yollara çıkar. O da aynı kavalcıyı görür ve aşık olur. Sonrası ise acı son arkadaşlar. Sonrasıyla ilgili anlatılan 3 şekilde hikaye vardır. Birinci hikayemizde bunu öğrenen kraliçe kendisini penceresinden aşağıya atar ve intihar eder. İkinci hikayemizde kraliçenin yine gaddarlığıyla ilgili, zaten kendisi bu kaleyi yaptırırken birçok işçinin ölümüne sebep olmuş ve kaleye aynı zamanda ani bir saldırı olursa diye kaçış için gizli bir geçit yaptırıp ardından bunu bilen gören askerlerin, işçilerin de hepsini katletmiştir. Kızının sevdiği adamla da yakınlaştığını öğrenince ikisini karşı karşıya iki kayaya bağlayıp işkence ederek öldürdüğü söylenir. Son hikayede ise ikinci hikayemiz gibi benzer arkadaşlar. Aynı gaddarlık, velhasıl Regina'nın bir kadın veya kraliçe olduğu değil, tam aksine bir kral olduğu ve kızının çobanla ilişkisini öğrenince ikisini acımasız bir şekilde katlettiği söylenir. Bu hikaye geçmişten beri nesilden nesile farklı şekillerde aktarılmış. Tarih kitaplarında farklı, gezinti amaçlı giden turistlerin kaleye girerken kalenin tarihçesiyle ilgili okudukları yazı farklı, bazı gazete küpürlerine göre farklı ve halen günümüzde yaşayan bazı Venediklilerin veya öteki yaşlıların anlattıklarına göre farklı şekillerde anlatılır. Az sonra izleyeceğiniz video annem ve bir akrabam tarafından çekilmekle beraber anneannemin daha önünde Sentilaryon'a yakın bir yerde çekilmiştir. Onların anlattığına göre 22 Haziran 2017 tarihinde kuzeninle birlikte geçen helikopterleri çekmek adına açtıkları video kaydını daha sonra izlediklerinde tam da kalenin olduğu yerden çığlık atan genç kızın sesleri gelmiş. Bilimsel bir açıklaması olmamasıyla beraber o sırada ise dağın üzerinden geçen helikopterlerin bir tanesinin bile sesi videoya yansımamıştır. İşin en garip tarafı da bu sanırım. Bazılarınız bu video kaydını izledikten sonra belki öteki YouTuber'lara yapıldığı gibi sahtekar veya dolandırıcı damgası vurmaya çalışacak. Ama hayır kardeşim. Annem montaj veya ses efekti değiştirme işinden anlayan birisi değil. Kaldı ki yalanı seven birisi de değil. Bu yüzden yorumlarınızı bunu değerlendirerek yapmanızı rica ediyorum. İyi seyirler arkadaşlar. Daha iyi bir ses kalitesini dinleyebilmek adına kulaklıklarınızı takmanızı öneririm.
Evet arkadaşlar, şimdi de videonun yarı hızı azaltılmış şekilde tekrar izleyeceğiz. Bu şekilde izleyince sanki farklı lisanda bir şeyler söylüyormuş gibi geliyor kulağa. Son olarak da arkadaşlar, videoyu yine yarı hızında ama ses tamamen ters dönmüş bir şekilde en sondan en başa doğru gider şekilde dinleyelim.
Evet arkadaşlar, gördünüz. Öteki arkadaşlardan ricam, eğer içinizde farklı dil lehçelerinden anlayan veya ilahiyat fakültesinden mezun kişiler varsa bu videodaki sesleri araştırmanızı veya anladığınız noktaları yorumlarda belirtmenizi önemli rica ediyorum. Gerçekten tüyler ürpertici bir video kaydı. Onun haricinde 4 Kasım 2014'te bazı haber başlıklarına konu edilmiş bu kale ve orada beyaz bir varlık görüldüğü söyleniyor. Hatta fotoğrafları da çekilmiş. Arkadaşlar, ne kadar gerçek ne kadar yalan bilmiyorum. Ama bu fotoğraflarda gayet tüyler ürpertici. Video aslında 3 dakikalıktı. Elimizde daha fazla kanıt fotoğraf da mevcut. Videonun tamamını izlemek isteyenler ve fotoğrafların tamamını görmek isteyenler için Discord linkimizi açıklama kısmına bırakacağım. Sunucuya girdikten sonra kanıtlar bölümünde görebileceksiniz arkadaşlar. Bu kale aynı zamanda Amerikalı bazı film şirketlerinden Walt Disney'in introsunda da yer alıp hayali bir masal olan Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'de ise kullanılan kale Saint Hilarion'dur arkadaşlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olup bildirim zilini açmayı ve fikirlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Asıl soru, sizce bu anlatılan hikayelerden hangisi doğru? Orada çığlık sesi gelen şahıs intihar eden kraliçe mi? Yoksa işkence ederek öldürdüğü kızı mı? Regina bir kraliçe mi yoksa kral mı? Benim de asıl kafamı kurcalayan bu arkadaşlar. Ama benim görüşüm şu yönde. Bence Regina bir kraldı ve gaddardı arkadaşlar. Çünkü yerel köylülerin anlattığı bilgiler bu yönde. Her zaman yaşlılarımızın bilgisine ve tecrübesine daha çok güvenmek lazım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.